Christ the Redeemer heykeli, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Corcovado Dağı'nın zirvesinde deniz seviyesinden yaklaşık 710 metre yüksekte yer alır. Bu konum tesadüf değildir. Heykel hem kenti hem de okyanusu gören bir noktaya yerleştirilmiştir. Yani yalnızca bir dini figür değil, şehirle bütünleşmiş bir gözetleyici olarak tasarlanmıştır. Yüzyılın başında Brezilya, kimlik arayışı içindeki genç bir cumhuriyetti. Rio'nun üzerine yükselen bu dağ uzun süredir kutsal kabul ediliyordu. Ancak buraya dikilecek heykelin ne olacağı konusunda yıllarca tartışmalar yaşandı. Başlangıçta düşünülen figür, elinde haç tutan bir İsa ya da bir küre üzerinde duran dini bir semboldü. Sonunda kabul edilen tasarım, kollarını iki yana açmış bir İsa figürü oldu. Bu duruş, bir davet, bir koruma, hatta bazılarına göre sessiz bir yargılama anlamına geliyordu. Resmi anlatı, kolların kucaklayıcı olduğunu söyler. Ancak bazı sanat tarihçileri bu duruşun çarmıha gerilmeye çok yakın bir anı temsil ettiğini savunur. Yani heykel ne tamamen çarmıh ne de tamamen kurtuluş anıdır. İkisi arasında donmuş bir zamandır. Heykelin yüzü ne gülümser, ne acı çeker, ne de öfkelidir. Bu bilinçli bir tercihtir. Bazı yorumlara göre bu ifade, insan duygularının üstünde bir varlığı, bazılarına göre ise insanın Tanrı'yı anlamaktaki boşluğunu temsil eder. Heykelin dış yüzeyi binlerce küçük sabun taşı, soapstone parçasıyla kaplanmıştır. Bu taş dayanıklıdır, ısıyı dengeler, ışığı yumuşak yansıtır. Ancak daha ilginci şudur, taşlar çoğunlukla kadın işçiler tarafından elle tek tek yerleştirilmiştir. Birçok taşın arkasına isimler, dualar, küçük notlar kazındığı bilinmektedir. Heykelin içinde binlerce görünmez insan izi vardır. Christ the Redeemer, dünyada en çok yıldırım çarpan anıtlardan biridir. Özellikle baş, eller defalarca zarar görmüştür. Bazı dini çevreler bunu ilahi bir sınav, bazı mistik yorumcular ise taşa hapsedilmiş kutsalın öfkesi olarak yorumlar. Bilimsel açıklama ise nettir. Yüksek konum artı metal iskelet. Ama tekrar eden hasarlar efsaneleri beslemeye devam eder. İç yapı boş bir heykel değil. Heykelin içinde dar merdivenler, bakım platformları, küçük bir şapel bulunur. Evet, heykelin içinde ibadet edilen bir alan vardır. Bu, dışarıdan bakıldığında bilinmeyen ama yapıyı yaşayan bir anıta dönüştüren detaydır. Heykel inşa edilirken laiklik tartışmaları, kilise-devlet ayrımı, halktan bağış toplanması büyük krizler yaratmıştır. Yani bu yapı sadece dini değil, politik bir simgedir. Bugün bile bazı gruplar için umut, bazıları için baskın bir ideolojinin temsili olarak görülür. Arkeoloji, sanat ve tarih ne diyor? Heykel modern döneme aittir. Ancak antik anıtlarla benzer sembolik güce sahiptir. Konum seçimi, antik kutsal dağ geleneğini hatırlatır. Anıt 20. Yüzyılın en güçlü görsel ikonlarından biridir. Christ the Redeemer, taştan yapılmış olsa da zamana ait bir fikirdir. Cevapsız kalan sorular. Heykel gerçekten herkesi mi kucaklıyor yoksa yukarıdan mı bakıyor? İçine kazınmış yazıların tamamı hiç belgelenebildi mi? Gelecek yüzyıllarda bu figür nasıl yorumlanacak? Bazı anıtlar sorularını da miras bırakır. Dünyanın sırlarını merak ediyorsan Harikalar ve Sırlara abone ol. Çünkü sıradaki video zamanın dondurduğu şehir.